Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 10-15 dakika içerisinde hazırlayıp fırına pişmeye göndereceğiniz mayasız harika tel tel olmuş poğaça tarifi vereceğim. Şuna bakar mısınız? Gerçekten mayalı poğaçayı aratmıyor. Özellikle iç kısmı da tel tel olmuş ve bunun sırrını da size bu videoda vereceğim. Sözü uzatmadan videoya başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabına yarım su bardağı su ekliyorum. 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı da bal ekleyeceğim. Gerçekten bu poğaçanın sırrı bal. 1 tatlı kaşığı da tuz ve şekerle tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Yine ayrıntılı malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tam 5,5 su bardağı un kullandım. 2 pakette kabartma tozu ekliyorum. İlk olarak kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Bu poğaçanın tadı damağınızda kalacak, garanti veriyorum. O kadar lezzetli ve güzel bir poğaça tarifi. Ve hamurum bu kıvamdayken 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Özellikle hamurumun tel tel ve yumuşak olmasının sebebi bal ve tereyağı. Hamurumu bu şekilde 2-3 dakika yoğurdum. Ve kıvamını daha yakından gördünüz. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın ardından hamurumu tekrar şöyle bir toparlıyorum. Hamur gerçekten harika oldu. Şimdi küçük mandalina büyüklüğünde 12 eşit parçaya böleceğim. Yani tam 12 tane beze çıkardım. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sizlerden gelen yorumları da her zaman bekliyorum. Bezelerimi tuttum. Şimdi poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. İlk olarak elimle bu şekilde biraz açtım. Ve şimdi merdane ile videoda gördüğünüz gibi 20-25 santim uzunluğunda böyle hamuru uzun bir şekilde açtım. Ve böyle bir ruletle keseceğim. Birer santim kalınlığında şeritler kesmeniz yeterli. Ve ben beyaz peynir kullandım. İsteyenler çikolatalı kullanabilirler. Bu poğaçaya çikolatanın da çok yakışacağını düşünüyorum. Ve videodaki gibi sıkıca kapattım. Özellikle şekline hayran kalacaksınız. Bu şekilde yuvarladım. Ve şimdi tekrar dolayarak şeklini verdim. Şekil vermesi de çok eğlenceli ve basit. Tekrar gösteriyorum. İşte bu kadar kolay. Ve bütün poğaçalarımı hazırladım. Şimdi 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağını güzelce çırpıyorum. Çırpmış olduğum yumurtayı poğaçalarımın üzerine bol bir şekilde sürüyorum. Ve orta kısımlarına çörek otu, kenarlarını da biraz susamla süsleyeceğim. İnanın ben bu poğaçayı yemeye doyamadım. O kadar lezzetli ve güzel. 185 derece önceden ısıttığım fırında 15-20 dakika kadar iyice güzelce kızarana kadar pişirdim.
Ve poğaçalarım soğuduktan sonra daha biraz da ılıklar. Servis tabağına alıyorum. Bu görüntü gerçekten benim konuşmama gerek bırakmıyor. Sizlere birazdan poğaçanın iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten sanat eseri gibi şahane bir poğaça tarifi diyebilirim. Sadece dediğim gibi açma olarak da bu tarifi deneyebilirsiniz. Sanki mayalı hamur gibi, pamuk gibi olmuş, tekrar eski formunu alıyor. Ve işte final. Muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Sizler de bana yazın. Tadına da bakacağım. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.